Selam arkadaşlar. Hemen sizlere belirtmek istediğim bir şey var. Sizlere söz verdiğim gibi insülin videosu ile karşınızdayım. Fakat insülin gerçekten bütün detaylarıyla işlenmesi gereken bir konu. Aslında çok yararlı bir ilaç. Özellikle diyabet hastaları ve bizler, yani vücut geliştirmeye gönül veren insanlar için. Fakat her yararlı ilacın tabii ki zararları da olduğu gibi bu ilacın da yanlış kullanımlarında bilinç kaybı ve hatta ölüm ile sonuçlanan vakalara yol açtığı bilinmektedir. O yüzden ben bu insülin videosunu öyle hemen yapıp geçmek istemiyorum. Çok uzun ve kapsamlı olan bu ilacın videosunu 2 bölüm halinde işlemek istiyorum arkadaşlar. Ama endişelenmeyin. Bu akşam videonun 2. bölümü yine YouTube kanalımda sizlerin karşısında olacak. Bu 2 videoyu da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanın çok şey öğreneceksiniz ki size garanti veriyorum, çevrenizde hoca olarak adlandırdığınız kimse bu bilgileri size veremez. Hatta onlara da tavsiyem en azından bu videoyu izlesinler ki onlar da bilgi sahibi olsunlar. Evet arkadaşlar, uzun bir video bizi bekliyor. Pazar gününüzü çok iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. Bundan emin olun. Hadi başlayalım. İnsülin anabolik androjenik bir steroid değil, insan vücudu tarafından pankreasta depolanan bir polipeptit hormonudur. İnsülin oluşumu Langerhans adacıklarının beta hücrelerinde gerçekleşir. İnsülin temel olarak vücuttaki besinlerin dağılımından sorumludur. Yiyecekler tüketilir tüketilmez pankreas depolanmış insülini salgılar ve artık kan dolaşımındaki besinleri karaciğer, kaslar, yağ dokusu veya beyin gibi çeşitli yerlere taşıma görevi üstlenirler. İnsülinin kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Vücuttaki insülin eksikliği insanlarda en yaygın metabolik hastalık olan diabetes mellitusa yol açar. Geleneksel tıpta insüline bağımlı diyabet olarak da adlandırılan tip 1 diyabet için reçete edilir. Kişinin pankreası bağımsız olarak insülin üretemez. Bu da eksojen kaynağı, yani günlük insülin enjeksiyonlarını gerekli kılar. Bu hastalık tedavi edilmezse aşırı derecede zararlı aşırı şekerler ortaya çıkar. İnsülinin vücut geliştirmede kullanılmasının nedeni neredeyse tamamen büyüme hormonundan kaynaklanmaktadır. İnsülinin kendisi tek başına verildiğinde mucizevi kas kazanımları sağlayan bir hormon değildir. İnsülin anabolik steroidlerin, IGF-1'in ve özellikle büyüme hormonunun kas geliştirme etkisini önemli ölçüde artıran bir aktivitördür. Bilimsel literatürde insülin ve büyüme hormonunun birlikte uygulanmasının ilgili hormonların ayrı ayrı verildiği duruma kıyasla neden çok daha güçlü bir etki yarattığını kesin olarak belgeleyen çok sayıda çalışma bulunabilir. Hem büyüme hormonu hem de insülin kaslardaki protein içeriğini artırır, ancak kas dokusunda en büyük protein artışı ancak kombine uygulama ile mümkün olur. Bildiğimiz gibi büyüme hormonundaki aktif maddenin büyük bir kısmı karaciğerde toplanır. Karaciğer hücrelerinin işi yapılan enjeksiyondan sonra IGF-1 üretmeye başlamak. Testosteron ve tiroid hormonlarına ek olarak insülin de yeterince yüksek miktarlarda gereklidir. Sağlıklı bir yetişkin günde sadece 50 IU yani 2 mg insülin ürettiğinden birçok büyüme hormonu kullanıcısı ne yazık ki bu mevcut insülin miktarı ile karaciğere bir büyüme hormonu enjeksiyonundan sonra maksimum IGF-1 üretimini garanti etmek için yeterli değildir. Büyüme hormonu enjeksiyonları ile vücuttaki büyüme hormonu seviyesini daha çok yükseltmek, diğer gerekli IGF-1 uyarıcıları yani testosteron, tiroid hormonu ve özellikle insülin ile mümkün olan en yüksek IGF-1 oluşumunu elde etmek mümkündür. Vücut büyüme hormonu uygulamasına başlangıçta artan insülin üretimiyle tepki verir. Bunun nedeni büyüme hormonunun pankreasın daha fazla insülin salmasına neden olma özelliğine sahip olmasıdır. Kandaki insülin seviyesi yükselir ve karaciğer IGF-1 üretimini artırmak için bu ek insülini kullanabilir. Bununla birlikte sorun büyüme hormonunun sürekli uygulanmasının Langerhans adacıklarındaki beta hücrelerine zarar vermesi ve başlangıçta tam hızda olan insülin üretiminin kısa sürede azalmasıdır. Büyüme hormonu uygulaması yeterince uzun süre devam ederse özellikle yüksek dozlarda vücudun kendi insülin üretiminin endişeye neden olacak bir şekilde düşebilir. Yüksek kan şekeri seviyelerinin olası gelişimi ve sonuçta ortaya çıkan diabetes mellitus gibi ciddi sağlık sorunlarına ek olarak bunun karaciğerdeki IGF-1 üretimi üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Ek olarak bilimsel çalışmalar bir insülin eksikliğinin karaciğerde büyüme hormonu reseptörlerinin kaybına yol açtığını açıkça göstermiştir. Bu enjekte edilen büyüme hormonunun bir kısmının ilk etapta karaciğer tarafından kullanılmama olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Bir büyüme hormonu kürü sırasında insülin enjeksiyonları yardımıyla yeterince yüksek bir insülin seviyesi sağlanır. En önemli şey karaciğerin maksimum miktarda IGF-1 üretebilmesidir. Aynı şey testosteron, tiroid hormonları, büyüme hormonu ve insülinden lokal olarak IGF-1 oluşturabilen kas hücreleri için de geçerlidir.
Kandaki IGF-1 seviyesinin ölçümleri bilimsel çalışmalarda büyüme hormonu insülin kombinasyonunun anabolik yüksek değerlere göre önemli ölçüde daha yüksek değerlerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca insülin E proteinlerini pozitif olarak düzenleyerek vücut tarafından üretilen IGF-1'in etkisini artırır. İnsülin kandaki önemli IGF-1 IGF-BP3 kompleksinin oluşumunu destekler. IGF-BP3 kandaki IGF-1 olan bağlayıcı bir proteindir. İnsülin IGF-1 GFBP'yi uyarır. 3 kompleks olan IGF-BP3 IGF-1'in kandaki yaşam süresini uzatır ve bu da IGF-1'in etkinliğini artırır. Son olarak insülin karaciğerdeki büyüme hormonu reseptörlerinin sayısını düzenler ve böylece daha iyi işlenmesini sağlar. Hatta bu etki yapay olarak alınan yüksek doz büyüme hormonundan bile daha fazladır. Bu konuda bilimsel çalışmalar göstermiştir ki insülin kullanıldığında idrar yoluyla büyüme hormonunun atılım değerlerinin büyüme hormonunun tek başına uygulandığından çok daha düşük olduğunu göstermiştir. IGF-1 bağlanmasının protein metabolizması açısından büyüme hormonu ile insülin arasında sinerjistik bir etki vardır. Her iki hormonda hücre zarı gerginliğini yani hücre duvarının geçirgenliğini açığa çıkararak amino asitlerin kas hücrelerine nüfuz etmesini destekler. Kas hücresinin kendisinde hem insülin hem de büyüme hormonu protein sentezini uyarır, yani kas kalınlıkta bir büyüme yaşar ve genişler. İnsülin ile büyüme hormonunun etkisini biraz daha yakından karşılaştırırsak etkileyici bir benzerlik daha ortaya çıkıyor. Her iki hormon da proteinin korunmasına yardımcı olur. İnsülin bunu glikozları parçalayarak, büyüme hormonu ise yağ asitlerini parçalayarak yapar. Vücut geliştirme lügatında buna antikatabolik etki denir. İnsülin sporcu stresli durumlarda, örneğin aşırı antrenman veya yetersiz beslenmede, örneğin yarışma diyetinde kas dokusunu kaybından korur. Bunun nedeni insülinin büyüme hormonu gibi glukogenez adı verilen bir süreci engellemesidir. Glukoneogenez karaciğerde gerçekleşen ve proteinin yakıt olarak kullanıldığı bir enerji üretim sürecidir. Birçok vücut geliştirmeci insülin kullanımına son derece şüpheyle yaklaşmaktadır. Bu durum genellikle olası zararlı yan etkiler korkusuna dayanmaktadır. İnsülinin neredeyse tüm profesyonel vücut geliştiriciler tarafından yarışmalara hazırlanırken kullanılması gariptir. Bir yandan insülinin yağ birikimini teşvik edebilirken diğer yandan profesyoneller yarışma gününde neredeyse yağsız bir görünümle podyuma çıkıyorlar. Bu bir çelişki gibi görünüyor ama değil. Çünkü buradaki anahtar rol büyüme hormonu tarafından oynanıyor. Bu hormonun karbonhidrat ve yağ metabolizmasıyla ilişkili olarak insülin üzerinde antagonistik bir etkisi vardır. Pratikte bu büyüme hormonunun insülinin yağ dokusu üzerindeki etkisini engellediği anlamına gelir. Yağ hücreleri büyüme hormonunun uygulaması sırasında insüline direnç geliştirir. Yani insülin artık glikoz moleküllerini kaçırmak için yağ hücresine kenetlenemez. Ek olarak büyüme hormonu glikozun yağ hücresine taşınmasından sorumlu olan GLUT4 adlı bir genetik kodu etkisiz hale getirir. Ayrıca büyüme hormonu insülinin antilipolitik etkisini, yani insülin ve büyüme hormonunun kombine uygulaması sırasında kandaki yüksek serbest yağ asitleri içeriğiyle gösterilebilen yağ parçalanmasını bloke etmek için etkisini geçersiz kılar. Artık hiçbir profesyonel vücut geliştiricinin neden büyüme hormonu olmadan insülin enjekte etmediğini biliyorsunuz arkadaşlar. İnsülini steroidlerle birleştiren ve büyüme hormonu içermeyen profesyonel bir vücut geliştirmeci bulamazsınız. Böyle bir yaklaşım kelimenin tam anlamıyla insülinin yağ oluşturma etkilerinin kapısını açacaktır. Her vücut geliştirmeci performans seviyelerine bakılmaksızın aynı süre içinde steroidler, büyüme hormonu ve insülin kombinasyonu ile sadece steroidler ve büyüme hormonunun kullanılmasına kıyasla önemli ölçüde daha fazla kas kütlesi oluşturabileceklerdir. İnsülin olmadan IGF-1 kan seviyesi asla insülinde olduğu kadar yüksek bir seviyeye ulaşmaz ve kas hücreleri ne kadar fazla IGF-1'e maruz kalırsa o kadar hızlı büyürler. İnsülin birçok vücut geliştiricinin bir performans veya gelişim pilotosundan geçmesine yardımcı olur. Yıllarca süren antrenmanlar, steroid kürleri ve büyüme hormonlarının kullanımından sonra daha fazla ilerleme kaydetmeyen ve genetik potansiyellerini tükettiklerini düşünen herkes insülinin
katkı maddesi uygulamasının neler yapabileceğine şaşıracaktır arkadaşlar. İnsülini ilk kez kullanan ve bunu mevcut bir steroid büyüme hormonu yığınına ekleyen vücut geliştiriciler için 4 hafta içinde 2 ile 3 kilogram katı kaslar koyması alışılmadık bir durum değildir. Glikoz, glikojenin depolanması için kas hücrelerine aktarılır. 1 gram glikojen depolamak için kas hücresi 4 gram ek sıvı yani su depolar ve bunun sonucunda kas hücresi hacmi artar. Glikojen kaslarda ATP'nin üretiminde de önemli bir rol oynadığından kuvvette devamlılık artar arkadaşlar. Aynı durum yoğun antrenmanlardan sonra fiziksel yenilenme için de geçerlidir. Yeterli miktarda karbonhidrat ile insülin antrenman sırasında boşalan kas glikojen depolarını hızla yeniler. Özellikle uzun süre büyüme hormonu enjekte eden vücut geliştiricilerin gelişmiş IGF-1 üretimine ek olarak ilave insülin uygulamasına çok iyi yanıt vermesinin nedeni şüphesiz insülinin kas hücresi seviyesi üzerindeki ve glikoz metabolizması üzerindeki etkisidir. Büyüme hormonunun glikoz metabolizmasına bağlı olarak insülin üzerinde antiagonistik bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Yani kaslarda büyüme hormonu insülinin glikoz için hücre geçirgenliği üzerindeki etkisini azaltır ve ayrıca glikojene daha fazla dönüşmesini engeller. Sonuç olarak kas hücresindeki insülin reseptörleri büyüme hormonuna bağlı olarak insüline karşı belirli bir duyarsızlık yani direnç geliştirir. Büyüme hormonu kullananlarda glikoz molekülleri kas hücrelerine ancak büyük zorluklarla ve normalden çok daha az sayıda ulaşır. Sonuç olarak kan şekeri seviyesi yükselir, sporcu diyabetik bir metabolik durum yaratır ve tip 2 bağımlı olmayan diabetes mellitus NIDDM gelişimini tetikler. Bu sorunu gidermek için yani kan şekerini düşürmek ve böylece kas hücrelerine daha fazla glikoz ulaşması için vücudun daha fazla miktarda insüline ihtiyacı vardır. Geleneksel tıpta örneğin büyüme hormonu verilen şeker hastalarının çeşitli vücut hücrelerinin büyüme hormonuna bağlı olarak insülin direnci geliştirmesi nedeniyle insülin dozlarını çok sık artırmaları gerektiği bilinmektedir. Birkaç ay hatta yıllarca düzenli olarak büyüme hormonu enjekte eden vücut geliştiriciler bu tür bir insülin direncinden muzdarip olabilir. Sağlık dezavantajlarına ve optimal olmayan IGF-1 üretimine ek olarak fiziksel performansta doğrudan zarar görebilir. Glikoz tedarikinin olmaması kasın glikojen depolarını maksimum düzeyde doldurmasına izin vermez. Bu özellikle yoğun, kısa süreli egzersiz aralıklarında belirgindir. Bu da birçok büyüme hormonu kullanıcısının neden pompa egzersizleri, hafif ağırlık ve yüksek tekrarlarla antrenman yapmayı sevdiğini açıklayabilir. İnsülin enjeksiyonları uygulanarak vücudun insülin ihtiyacı karşılanırsa kas hücreleri bir tür aşırı kompansasyon yaşar. Ek insülin birçok glikoz molekülünü kan dolaşımından kas hücrelerine yönlendirir ve glikojen depoları sınıra kadar dolar. Aynı zamanda sporcunun sağlığı ve refahı için son derece önemli olan artan şeker seviyesi düşer ve karaciğerde ve yerel kas hücrelerinde IGF-1 üretimi büyük bir destek sağlar. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim, polipeptit hormonu insülin büyüme hormonu ile birlikte kullanıldığında vücut geliştireceği sunacağı çok şey var. Çekilişen proteinler